Yaşadığımız dünyada kimi insanın inanılmaz şekilde zengin olduğunu görürken büyük çoğunluğun ne yaparsa yapsın hayatı boyunca zengin olamadığını görmekteyiz. Zengin insanların eğitim, zeka, şans, yetenek ve daha pek çok sebepten dolayı zengin olduklarını düşünebiliriz. Ama zengin olmalarının arkasında yatan asıl nedenin çok daha farklı bir şey olduğunu bilmeyiz. Her insan zengin olabilir. İnsanların zengin olmak için yapmaları gereken tek şey zengin olmuş insanların para konusunda nasıl davrandıklarını ve düşüncelerini gözlemlemektir. Ardından zengin insanlar gibi düşünmeyi öğrenmeleri ve öğrendiklerini uygulamaya çalışmaları yeterli olacaktır. Bu videoda zengin insanların para konusunda nasıl düşündüklerini ve nasıl davrandıklarını derledim. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Parasal başarının ilk anahtarı insanın öncelikle kendi enerjisini yaratmasıdır. İnsanın geliri kendi parasal isteği gücü kadar büyür. Her insanın para haritası vardır. Para haritası düşüncelerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızın birleşiminden oluşur. Para haritanız özellikle çocukluk yıllarınızda aldığınız bilgilere, programlamaya göre oluşur. Anne babanız, kardeşiniz, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız ve yakınınızda olan herkesin para haritanızın şekillenmesi üzerinde etkisi olur. Öncelikle kendi para haritanızın nasıl olduğunu öğrenmeniz ve zengin olmak için para haritanızı yeniden şekillendirmeniz ve değiştirmeniz gerekiyor. Herkes piyangodan çok yüksek paralar kazanan ve ardından bu parayı elinde tutamayıp bir süre sonra tekrar aynı konuma gelen pek çok insanın haberini görmüştür. Bunun sebebi piyangodan gelen paranın uğursuz olması, haram para olması gibi şeyler değildir. İnsanlar piyangodan kazandığı parayı nasıl yönetmesi gerektiğini ve o parayı elinde tutmak için ne yapması gerektiğini bilmezler. Çünkü onlara para yönetimi konusunda okulda, ailede veya çevresinde herhangi biri ders, bilgi vermemiştir. Zengin olmak için para yönetimini bilmeniz gerekir. Paranızın miktarı ne kadar olursa olsun onu yönetmeyi öğrenmelisiniz ve bunu severek yapmalısınız. Zengin olmayan ve ekonomik sıkıntı çeken insanlar para oyununu kaybetmek için oynarlar. Bolluk ve zenginliği düşünmek yerine hayatta kalmak ve güvencede olmayı düşünürler. Düşünceleri böyle şekillenince doğal olarak ellerine hayatta kalmak ve güvencede olmalarına yetecek kadar para geçer. Zengin insanlar para oyununu kazanmak için oynarlar. Biraz para değil, çok para düşünürler. İnsanlara zengin olmayı isteyip istemediklerini sorduğunuzda çoğu zengin olmak istediğini söyleyecektir. Gerçekte ise söyledikleri gibi zengin olmayı istemezler. Çünkü bilinçaltlarında zengin olmanın iyi bir şey olmadığı ile ilgili bir sürü kötü, olumsuz bilgi vardır. Örneğin parayı kazandıktan sonra kaybedersem, insanlar beni param için severler, herkes gelip para ister gibi düşünceler akıllarına gelir. Zengin insanlarda böyle olumsuz düşünceler olmaz. Gerçekten bir gün zengin olmak için sadece istemek yetmez. Bu yola baş koyup zenginlik konusundaki olumsuz düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekir. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar zengin kişilerden nefret eder. Dolayısıyla bir insanın nefret ettiği bir şeyi olması imkansızdır. Eğer zengin olmak istiyorsanız zengin insanlardan nefret etmemeniz gerekir. Parasal başarıya odaklı ve zengin olma yolunda ilerleyen insan zengin olmuş kişilere hayran olur. Her şeyde olduğu gibi para ve zenginlik konusunda da olumlu düşünmek önemlidir. Parasal başarıyı hedeflemeyen insanlar başarısız ve olumsuz insanlarla takılır. Sonuç olarak kendileri de başarısızlığa uğrar, olumsuzluklardan kurtulamaz. Parasal başarıya odaklı insanlar ise başarılı ve olumlu insanlarla takılır. Sonuç olarak kendileri de bu enerjiyle birlikte zengin olma yolunda ilerler. Varlıklı ve yoksul insanlar arasındaki en büyük farklardan biri problemlerine ve sorunlarına karşı olan bakış açılarıdır. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar kendilerini sorunlarından küçük görür.
Sorunlarından kaçmaya, onlar yokmuş gibi davranmaya çalışır. Ayrıca sorunlarından korkar. Zengin insanlarda bu durum tam tersidir. Her zaman kendilerini sorunlarından büyük görürler. Sorunları ve problemlerine meydan okur ve onları çözerler. Parasal başarıya ulaşan ve zengin olan insanlar kendi yarattıkları sonuçlara göre para kazanmayı tercih eder. Ekonomik sıkıntı yaşayan insanlar ise çalıştıkları saate göre para kazanmayı tercih eder. Zengin insanlar kısıtların dünyasında yaşamaz. Zengin olmayan insanlar sınırlamaların dünyasında yaşar. İnsanlar dünyadaki her şeye sahip olamaz ama gerçekten istediği her şeye sahip olabilir. Zengin insanlar iki tercihin ikisini de seçerken parasal sıkıntı yaşayan insanlar sadece birini seçer. Örneğin, işinizde yoğunlaşmak mı yoksa eğlenceli bir yaşam mı istersiniz sorusuna zengin insanlar her ikisini de isterim der. Zengin insanlar kendi enerjileri kadar paranın enerjisini de doğru kullanır. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar sadece kendi enerjilerini kullanır. Birçok insan para kazanmak için çok ama çok çalışmalısın sözünü duymuştur ve buna programlanmıştır. Ama buna karşılık muhtemelen para kazanmak için akıllıca çok çalış ama daha çok paranın senin için çalışmasını sağla gibi bir söz duymamışlardır. Hiç kimse çok çalışarak zengin olamaz. Çalışmak tabii ki önemlidir ama paranızı çalıştırmak daha önemlidir. Zengin insanlar risk alarak paralarını çeşitli yatırım araçlarında çalıştırır. Risk alırlar ama aldıkları risk akıllıca risklerdir. Arada kaybedebilirler ama çok daha fazlasını kısa sürede geri kazanırlar. Parasal başarıya odaklanan insanlar korkmalarına rağmen harekete geçer. Ama parasal başarıya odaklanmayan insanlar korkunun kendilerini durdurmasına izin verir. Korku, kuşku ve kaygı başarının en büyük engellerindendir. Zengin insanlar korku hissetseler bile korkunun kendilerini durdurmasına izin vermezler. Bu zengin insanların en büyük farklarından biridir. Zengin olmak isteyen ve zengin olan insanlar sürekli yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirirler. Zengin olmayı hedeflemeyen ve olamayan insanlar her şeyi bildiklerini zannederler. Onlara göre şanssızlıklar ve beklenmedik olaylar başlarına geldikleri için zengin olamamışlardır. Halbuki zengin olmanın bunlarla bir ilgisi yoktur. Zengin insanların inancı hayatlarını kendilerinin yarattığı ve yönlendirdiği şeklindedir. Ekonomik sıkıntı çeken ve zengin olamayan insanların inancı hayat başlarına gelenlerden ibarettir. Bu insanlar genel olarak başkalarını suçlar, gerekçe bulur ve şikayet eder. Zengin insanlarda bu tip düşünce ve davranışlar olmaz. Bütün bu anlattıklarımın yanında insan eğer zengin ve varlıklı olmak istiyorsa parayı sevmek zorundadır. Siz parayı ne kadar çok severseniz para da sizi o kadar çok sevecektir. Adeta bir mıknatıs gibi size gelecektir. Para sevgisi bir aşk ilişkisine benzemez. Farklı bir sevgidir. İhtiyacınız olan şeyleri karşılamak, gerçekten özgür olmak için sevilmesi gereken bir araçtır. Eğer parayı sevmezseniz doğal olarak o da sizi sevmeyecektir ve size gelmeyecektir. Örnek vermek gerekirse bir arkadaşınıza onu sevmediğinizi ve nefret ettiğinizi söylerseniz o arkadaşınız muhtemelen sizinle bir daha konuşmayacaktır ve size gelmeyecektir. Para ile olan ilişkiniz de buna benzer. Parayı severseniz size gelir. Parayı sevmezseniz ve ondan nefret ederseniz para size gelmez. Parayı sevmeyen insanlar kazançları ne olursa olsun parasız ve hatta ölene kadar borçlu kalabilir. Bunun sebebi eline geçen parayı bilinçaltında sevmediği, onun kötülük getireceği gibi düşüncelerle elinde tutmaz ve harcar. Kazandığı para arttıkça harcamaları da artar. Lüks ve konforu artabilir. Ama bütün parasını harcadığı için her zaman borçlu olur ve asla zengin olamaz. Zengin olmanın kazançla bir ilgisi yoktur. Eğer paranızı yönetebiliyorsanız, tasarruf yapıp ihtiyacınız kadar harcıyorsanız ve paranızı sevip ona değer veriyorsanız zengin olma yolunda ilerlersiniz.
Bir insanın zenginliğini kazandığı para belirlemez. İnsanın para eden varlıkları ve borçlarının birbirinden çıkarılması sonucunda geriye kalan miktar o insanın zenginlik değerini belirler.